Öncelikle belirtmeliyim ki bu videoda anlatacaklarım gerçekleşme ihtimali çok yüksek analizlerdir. Bunu hazırlama amacım ne ben bildim demek için ne de başka bir şey için. İnsanlık üzerinde oynanacak olduğunu düşündüğüm bu oyunu bozmak için. 10 Haziran'da Amerika'ya EMP saldırısı olacak adında bir video yapmıştım. Bu tahminim gerçekleşmedi. Güneş tutulması sembolizmine son zamanlarda filmlerde, oyunlarda, her yerde çok fazla yer verildiğini görmüştüm. 10 Haziran fikrine çok inanmıştım ve bu olay gerçekleşmeyince çok şaşırdım. Tekrardan eldeki verileri analiz etmeye başladım ve aslında doğru bir mantıkla yaklaşarak yanlış bir tarih tahmininde bulunduğumu fark ettim. Yeni bulgular doğrultusunda farklı birkaç tarih buldum. Aslında 10 Haziran'da EMP saldırısı olsa bu daha hafif kalacakmış, onu fark ettim. 19 Kasım 2021 tarihi ABD'nin yıkılış sürecini başlatacak. Ayrıca 4 Aralık 2021 ve 22 Şubat 2022 tarihleri onu takip edecek. Planlanan şekilde aşamalı olarak korkunç olaylar gerçekleşecek. Önce Wall Street, ardından dünya borsalarının çöküşü, tedarik zincirinin kırılması, petrol ve elektrik sorunları, farklı bir virüs, hayvanların telef olması, sonra kıtlık, sahte mesleğin ortaya çıkması ve sahte uzaylılar. Bunların hepsi 19 Kasım 2021'den sonra meydana gelebilir. Güneş tutulmasının ne anlama geldiğini ve birçok gizlenmiş mesajın nasıl belirli tarihleri işaretlediğini göreceğiz. Bu olayı incelerken daha anlaşılabilir olabilmesi için ilk önce güneş tutulmasının ne anlamlara geldiğine ve neleri ifade ettiğine bakmamız gerekiyor. Güneş ve ayın güneşin tutulması sırasında aynı boyutta olması ve içlerinde kodlanmış olan üçüncü kuvvet karşıtların füzyonu açısından sembolik olarak masonik önlük karşımıza çıkmakta. Böylece ay ve özellikle güneş tutulmaları gökteki dev bir göz bebeğini ve masonluğun her şeyi gören gözünü sembolize etmektedir. Ve okült üçüncü göz gibi karşıtların ahenkli dengesini sembolize etmektedir. Tam bir güneş tutulmasında dünyaya olan uzaklığından dolayı güneş ve ay aynı boyutta gözükür. Masonların her şeyi gören gözünde sembolize edilen güneş ve ay tutulması karşıtların birleşimidir. Güneş ve ay tek olarak birleşmiş gibi gözükür. Bu birleşmede pozitif ve negatif, dişil ve eril kavuşum zıtların birliği olarak anlatılmaktadır. Güneş ve ay aynı boyutta gözüktüğü için mason önlüğündeki güneş kodlaması aynı uzaklıkta gözüktüğünden dolayı ay tutulmaları için de geçerlidir. Her ikisinde de güneş tutulmasında ay ve güneşin birleşmesi bunun masonik anlam olarak kodlanmış ve korunmuş vahyi sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Eski zamanlarda güneş tutulmalarının güneşi yutan bir balık, yaratık, köpek veya iblis tarafından gerçekleştiği, kanlı ay tutulmalarında ayın kanadığı inançları çeşitli toplumların kültürlerinde yer almış. Farklı kültürlerde tutulmalarda kötü ruhları, yaratıkları kovmak için gürültü yapmak, tabak ve kaşıkları birbirine vurmak, ateş yakmak ya da tanrılarının kızdığını düşünerek kurban vermek gibi farklı ritüeller yapılmış. Günümüzde bazı topluluklarda bu ritüeller devam etmekte. Ayrıca masonik yapılar açısından güneş ve ay tutulmaları önemini kaybetmemiş olmalı ki bu sene önümüzdeki tutulmalarda planları devreye girecek. Geçtiğimiz birkaç 10 yılda dünyayı kıyametin geldiğine inandırma amaçlı bir algı oluşturuldu. Kıyamet temalı filmler, belgeseller, haberler artık kıyametin geldiği inancının insanlarda oluşması için sosyolojik olarak kurgulandı. Özellikle bu milenyumun başlangıcından itibaren kıyamet artık geldi fikri oluşturuldu. Başlangıçta oluşturulan, inandırılan kıyametin geldiği algısı bugün fiili olarak yapılacak operasyonlarla desteklenecek ve önümüzdeki ay tutulmasında senaryo bizler üzerinde filme çekilecek. Bu kıyamet geldiği inancı ilk olarak 2000 yılının başında başladı. 2012 yılında Maya takvimi kıyameti işaret ediyor diye medya korku satmıştı. 2014 yılında Kral James İncil'inde gökyüzünde 4 kan kırmızısı ay görünecek ifadesi Hz. İsa'nın kıyamet kopmadan önce dünyaya tekrar gelmesinin işaretlerinden biri olduğu için Tetrat adı verilen bu 4 ay tutulmasının kıyamet alameti olduğu görüşü yine medya tarafından kullanıldı. Ayrıca o yıl tam ay tutulması Yahudilerin Hamursuz Bayramı'na denk gelmesi Hz. İsa'nın geri dönüşü olarak beklendi. Luka İncil'in devamı olan Elçilerin İşleri kitabı bu inancın temelini oluşturmakta. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler. Kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. 21 Ağustos 2017'de ABD tarihinde ülkenin göreceği en büyük güneş tutulması
Great American Eclipse adıyla medyada servis edildi. Güneş ve ay tutulmalarında tasarladıkları olaylar için oluşturulmuş mesaj da aslında bu büyük Amerikan tutulması duyuruları. 21 Ağustos 2017'den 4 gün önce 17 Ağustos'ta National Geographic YouTube kanalında tutulma hakkında bir video yayınladı. Tutulma zamanına yakın böyle bir paylaşım normaldir fakat 19 Kasım 2021 tarihine 222 hafta öncesinde böyle bir paylaşım tartışılabilir. Aynı yıl bu tutulma gerçekleşmeden önce Nibiru gezegeninin güneş tutulmasının olduğu gün dünyaya çarpacağı iddiaları zihinleri karıştırmaya yetti. Güneş ve ay tutulmalarının kıyamet alameti olarak gören ya da öyle lanse eden çok önemli birkaç kitap var. Bence en önemlisi 51 yıl önce yazılmış Elmer George Sur'un yazdığı kitap. Ayrıca 51 sayısının anlamına da biraz sonra değineceğim. The Mask, The Unicorn and the Mesih, A Study in Solar Eclipse Symbolism. Maske, Unicorn ve Mesih, güneş tutulması sembolizminde bir çalışma kitabı. Bu günleri anlatıyor gibi. Lunar Eclipse, Solar Eclipse, Apocalypse. Ay tutulması, güneş tutulması, Kıyamet adlı kitap Amazon'un web sitesinde 19 Kasım 2019'da 19 Kasım 2021'den 2 yıl önce yayınlandı. Üzerinde çalıştıkları olayların sırası kitabın başlığındaki gibi olacak. Ay tutulması, güneş tutulması ve kıyamet. Eski Ahit'in Yeşu kitabında Hz. Musa'nın ölümünden sonra Yeşu İsrailoğullarının lideri olur. Yeşu kitabı Bab 10-12'de güneş tutulması anlatılmakta. O zaman Rabbin Amorileri İsrailoğullarının önünde teslim ettiği gün Yeşu Rabbe söyledi. İsrail'in gözü önünde dedi. Dur ey güneş Gibeon üzerinde ve ay sen Ayolon deresinde. Ve millet düşmanlarından öç alıncaya kadar güneş durdu ve ay yerinde kaldı. Yaşar kitabında bu yazılmış değil midir? Güneş göklerin ortasında durdu ve tam bir gün kadar batmakla acele etmedi. Rabbin insan sesini işittiği o gün gibi bir gün ondan evvel ve ondan sonra olmadı. Çünkü Rab İsrail için cenk etti. Yeni Ahit'in Matta kitabında 3.2'de geçen bölüm sanırım evangelistler için farklı bir anlam ifade ediyor. Tövbe edin çünkü göklerin melekutu yakındır yazıyor. Çeviri farkından dolayı farklılıklar gösteriyor. Göklerin krallığı, göklerin egemenliği olarak da çevrilmiş. Tevrat ve İncil'de anlatılan tutulma anlatıları, günümüzde masonik ve evangelik yapıların yönlendirmesiyle güneş ve ay tutulmaları zamanlarında kıyamet beklentisi oluşmasını sağlamış. Bu gizli organizasyonlar tasarladıkları planı yakında devreye sokacaklar. Operasyonun adı, tarihi ve nasıl uygulanacağı kurgulanmış ve gününün gelmesi bekleniyor. Kısaca 10 Haziran hakkında yaptığım videodan bahsettikten sonra 19 Kasım'ın şifreleri neler ve o tarihten sonra ne olacak bunlara değineceğim. 10 Haziran'da bir güneş tutulması vardı. Ayrıca Benjamin Franklin elektriğin doğasını keşfettiği uçurtma deneyini 10 Haziran 1752 tarihinde gerçekleştirmişti. Blade Runner 2049 filmi 10 Haziran tarihine dikkat çekmişti. Filmde 6-10-21 yazan sahne bunun 10 Haziran tarihi olduğunu düşündürdü. Ama film 6 Ekim'de yayınlanmıştı. Akıllı bir şekilde hem 10 Haziran'a hem de 6 Ekim'e sembolize etmişlerdi. Blade Runner 2049 filmi 6 Ekim 2017'de vizyona girdi. 10 Haziran tarihi ile arasında 1343 gün yani 32.232 saat yapmakta. Böylelikle 322 rakamını da kullandılar. Time dergisi 31 Ağustos 2020'de The New American Revolution başlıklı ucu yırtılmış bir Amerikan bayrağı olan kapağını yayınladı. 31 Ağustos 2020 ve 10 Haziran tarihi arasında tam 9 ay 10 gün var. Yeni doğacak bir çocuk mesajı verilmiş yeni devrim için. Economist 2021 kapağında kumar makinesi üzerindeki 16 karakter arasında 6. karaktere Biden, 10. karaktere ABD'yi ikiye bölen elektrik simgesi yerleştirilmişti. Daha birçok rastlantı vardı. 10 Haziran videomdan izleyebilirsiniz. Bulgularım ve içgüdülerim 10 Haziran'da MHP saldırısı olacağına inanmamı sağladı. Fakat bu gerçekleşmeyince bu kadar mesajın boşuna olmadığını düşünerek yeniden araştırmaya başladım. 10 Haziran 2021'deki güneş tutulmasının aslında en önemli anlamı hava burcunda ilk hava elementi güneş tutulması olmasıdır. Hava burcunda gerçekleşen bu tutulma üst tasarımcılar için yeni çağın ilk tutulması. Teknolojik gelişmeler, yeni icatlar, bilgi, teknoloji, gen ve uzay alanında birçok yeniliğin işareti olarak yorumlanabilir. Economist uzayı hedef göstermişti. Uzay araştırmaları yapan şirketler bir adım daha ileri attılar. Türkiye de buna uydu ve uzaya astronot göndereceğini açıkladı. Sahte uzaylı istilasına zemin hazırlandı. Ayrıca yenilenebilir enerji çalışmalarının hızlanmasını bekleyebiliriz.
İklim değişikliği adı altında yenilenebilir enerji çalışmaları çok daha hızlanacak. Ama önce bir çöküş lazım. Bu Great Reset'in başlangıcı olacak. Bu sene Mason Üstadı, ABD'nin kurucu babalarından Benjamin Franklin'in elektriğe katkı yaptığı tarih olan 10 Haziran aynı zamanda onlar için yeni çağın başlangıcı. Skull and Bones, Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti'nin amblemindeki 322 sayısını işaret eden 19 Kasım tarihlerinde tutulmalar meydana geliyor. Yılın ilk gününden 322 gün sayarsak 19 Kasım 322. gün oluyor. Bu denk geliş yıllar öncesinden biliniyordu ve bu plan yıllar öncesinden tasarlanmıştı. 11 Eylül mesajları da yıllar öncesinde verilmişti. Aynı şekilde tutulmalar gizli bir şekilde filmlere işlendi. Son yıllarda ise tutulma tasvirleri film ve oyunlarda gözümüzün içine sokulur oldu. Kuru kafa ve kemiklerden bahsedecek olursak, birçok ABD Kongre üyesinin eski ABD Başkanı George Bush ve babası Bush'un iklim değişikliği için çalışmalar yapan John Kerry'nin de üyesi oldukları çok etkili bir teşkilat. 1832'de Yale Üniversitesi'nde kurulmuş olsa da birçok cemiyet gibi onlar da benzeri toplulukların devamı niteliğinde olan bir cemiyettir. Korsan bayraklarında gördüğümüz sembolün aynısının kuru kafa ve kemiklerde de görmemiz tesadüf değil. National Review, Fortune, Life ve Time gibi medya kuruluşları, Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti üyeleri tarafından kurulan medya kuruluşlarından sadece birkaçı. Örnek olarak National Review, 19 Kasım 1955 tarihinde ilk sayısını çıkararak 322 sayısını kendi tarihiyle bütünleştirmiştir. 19 Kasım çöküşünün nasıl olacağını çok iyi anlatan bir oyun var. Simgesi güneş tutulması şeklinde olan The Division oyunu. Bu oyun çıktığı 2016 yılından beri 19 Kasım 2021'den sonrasında yaşanacakları oyuncularına oynatmakta. Oyunun tanıtım videosu her şeyi özetliyor aslında. Tanıtım videosunda ilk önce biyolojik terör saldırısı simülasyonu Dark Winter'ın kontrolden çıktığından bahsediyor ve olayın nasıl başladığını anlatıyor. 2001 yılında Dark Winter kod adlı biyoterör saldırı operasyonu simülasyonu 22-23 Haziran tarihlerinde gerçek hayatta yapılmıştı. ABD başkanlık seçimleri gerçekleşmeden önce Biden, ABD'nin karanlık kışa girmek üzere olduğunu söyledi. Demek ki Dark Winter daha gerçekleşmedi. Don't worry, we're going to end this by the summer. We're about to go into a dark winter. A dark winter. As we head into a very dark winter ahead. Eski bir Beyaz Saray Ulusal Uzay Politikası Danışmanı ve iklim değişikliği yazarı John Casey, Dark Winter adında bir kitap yazdı. 19 Ağustos 2014'te yayınlanan kitap 19 Kasım 2021 tarihiyle arasında 7 yıl 3 ay olacak şekilde ayarlanmış. Dark Winter adlı kısa film The Division oyunuyla benzer bir senaryo içeriyor. Benim düşündüklerime benzer bir anlatı içeriyor ve izlemenizi tavsiye ederim. Dark Winter bir MMP macerası ve hayatta kalma gerilimi adlı kitap Amazon sitesinde gösterildiğine göre 1 Haziran 2020'de yayınlandı. 1 Haziran 2020 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 536 gün var. 536 sayısının geometriye karşılığına baktığımızda Black Friday karşımıza çıkıyor. Dark Winter adlı korku filmi 2018 yılında yayınlanmış, film afişindeki tutulma görseli ve filmin adının Dark Winter olması dikkat çekici. Dark Winter kelimesinin geometriye değeri 1229 yapıyor. Yine aynı şekilde Skull and Bones Society geometriye değeri de 1229 yapıyor. Bu yılın 19 Kasım tarihi 322. gün olduğunu söylemiştik. Bu da Skull and Bones'un amblemindeki rakam. Oyunun tanıtım videosunda Dark Winter simülasyonunun kontrolden çıkıp temel kurumlarda hızlı bir çöküş, sivil kargaşa ve büyük sivil kayıplar öngördüğünü söylüyor. Hayatımızda her şeyimizi istikrarsız ekonomiye teslim ettiğimizi, karmaşık bir sistem oluşturduğumuzu ve nasıl kontrol edeceğimizi bilmediğimizi söylüyor. Petrol, güç, nakliye, ulaşım, karmaşık bir sistem üzerine kurulu olan bu düzenin bir kart evi gibi birini çektiğinizde tüm sistemin yıkılacağından bahsediyor. Sistemin besleyen şey para. Black Friday günlerinde 200 milyon Amerikalının alışveriş yaptığını ve Black Friday zamanında ortaya çıkabileceğinden bahsediyor. Böyle bir olay başladıktan sonra neler olacağını gün gün anlatıyor. Birinci gün hastaneler tam kapasiteye ulaşacak, panik olacak. İkinci gün karantina bölgeleri kurulacak, kaynaklar karneye ayrılacak, ulaşım kilitlenecek. Üçüncü gün uluslararası ticaret duracak, petrol kuruyacak, borsa çökecek. Dördüncü gün enerji kesilecek, raflar boş kalacak, musluklar kuruyacak. Beşinci gün herkes potansiyel bir tehdit olacak. Açlık ve umutsuzluk hakim olduğunda insanlar her şeyi yapacaktır. Sözleriyle tanıtım videosu sona eriyor. Oyun tanıtımında bahsi geçen Black Friday 19 Kasım'dan bir hafta sonra. Hükümetin
Direktif 51 adında bir yönerge yayınladığından bahsediyor ve tanıtım videosu kıyamet saatinin dolduğunu güneş tutulmasıyla birlikte gösteriyor. 51 sayısının anlamından bahsedecek olursak, ABD'deki 51. bölgede neden 51 var? Skull and Bones ve Dark Winter'ın gematria değeri olan 1229 sayısını saat olarak alıp güne çevirdiğimizde 51 gün yapmakta. 19, 11, 21 sayılarının toplamı da 51 yapıyor. 51 sayısı gizemini Babil matematiğinde yer alan bir formülden alıyor olabilir. 19 Kasım tarihinin bu yıl için atfedilen aslında en önemli özelliği Beyaz Atın Binicisinin İncil'in Vahiy kitabındaki ayet numaraları. Vahiyde ayet 19-11 tamamen Beyaz Atın Binicisini anlatıyor. Beyaz Atın Binicisi. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı sadık ve gerçekti. Adaletle yargılar, savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular. Beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten Masara'yı kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı: Kralların Kralı ve Rablerin Rabbi. The Division video oyununun devamı olan The Division 2 15 Mart 2019'da satışa çıktı. 15 Mart 2019 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 980 gün var. 980 gün 32.22 ay yapıyor. İlk oyunda New York ve diğer şehirlerin kongre binasının çevresinin harap olduğunu gösteriyor. The Division oyununun geliştiricisi Ubisoft'un geliştirdiği bir başka oyun Skull and Bones. The Division oyununun tanıtım videosu birebir gerçekleşmese de yaşanacak olayın nedenle büyük olduğunu bize gösteriyor aslında. 90'lı yıllarda piyasaya sürülen Illuminati kartları 11 Eylül saldırıları ve birçok olayı önceden göstermişti. İşte bu dönemde 19 Kasım sonrasında bu oyun kartlarında olan ve gerçekleşecek bir olay var: enerji krizi. Yine Amerika üzerinde böyle bir olay yaşanabilir. Büyük bir elektrik kesintisi ardından petrol sıkıntısı, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak adına böyle büyük bir kriz oluşturulacaktır. Yine Illuminati kartlarında olup da Biden zamanında yaşanılan bir olay: kongre binasının etrafının tel örgülerle çevrilmesi. Illuminati kartlarının 90'lı yıllarda yer verdiği bu olayı The Division video oyunu da öncesinden yer vermişti. Amerika'nın nasıl iç savaşa sürüklendiğini göreceğiz. Bu tel örgüler boşuna yapılmadı. 19 Kasım'la başlayacak olan şiddet olayları 4 Aralık'ta zirveye ulaşacak ve Amerika iç savaşa doğru sürüklenecek. Wall Street çöküşü sonrasında diğer olaylar birbirini zincirleme takip edecek. Amerika tüm dünyayı yeni buhrana doğru sürükleyecek. Bu olaylar yıllar öncesinden planlanmış, kurgulanmış ve insanlık üzerinde bu senaryonun oynanmasına çok az kaldı. 19 Kasım tarihini nasıl şifreli bir şekilde birçok yere gizlediklerine bir göz atalım. Doğu Avrupa'daki küçük bir bölge dışında tüm dünyayı aniden karanlığa boğan, dünyadaki yaşamı hızla yok eden bir olayı konu alan Rus yapımı film The Blackout gösterime girdiği tarihler 19 Kasım 2021'i işaret ediyor. 15 Mart 2019'da Cinequest Uluslararası Film Festivali'nde, 21 Kasım 2019'da ise Rusya'da gösterime girdi. 15 Mart 2019 tarihi ile 19 Kasım 2021 tarihi arasında tam 980 gün var. Ay olarak ise 32.22 ay yapıyor. 15 Mart tarihi İngilizce tutulma anlamına gelen eclipse kelimesinin kaynağı olan Yunanca ekleipsis kelimesinin geometriye sayısal değeri olarak örtüşüyor. 21 Kasım ile 19 Kasım tarihi arasında ise 730 gün, yaklaşık olarak 2 yıl var. The Simpsons çizgi dizisinde Gone Maggie Gone adlı bölüm 15 Mart 2009'da yayınlandı. Da Vinci şifresi ve büyük hazine filmlerinin parodisini konu alan bu bölüm bir güneş tutulmasına yer veriyor. Bu bölüm 666 hafta sonrasına dikkat çekiyor. 15 Mart 2009'dan 666 hafta ileri gittiğimizde 4 Aralık 2021 tarihine ulaşıyoruz. Birçok yerde 4 Aralık tarihine dikkat çekildiğini fark ettim. 4 Aralık'taki güneş tutulmasından sonra sahte Mesih ortaya çıkabilir. Bu konuya başka bir videomda değineceğim. Bu bölümün başlangıcı tüm konuyu özetliyor. Bölüm şu sözlerle başlıyor: Yıllardır bilim ve endüstri insanlığı yönetmiştir. Fakat bu çağ yakın bir zamana ışık tutuyor, diyor ve bir arabanın üzerinde Made in America damgası vuruyor. Araba dağılıyor. Bunun anlamı artık elektrikli araba çağına giriyoruz ve Amerika dağılıyor.
Yeni bir çağın başlangıcındayız. Gökteki işaretlerin, bulmacaların ve kehanetlerin çağı. Ekranda End of Days, günlerin sonu yazıyor. Güneş tutulmasının ardından gelen kıyamet inancını belirtiyor. Ve bu çağ bugün başlıyor diyerek giriş bölümü bitiyor. Burada da 10 Haziran, 19 Kasım ve 4 Aralık tutulmalarından bahsediliyor. Yeni bir çağa girdiğimizi 15 Mart 2009'da yayınladıkları bölümde anlatıyorlar. Bir seri katili konu edinen meşhur 13. Cuma'nın yeniden çekilen filmi 2009'da gösterime girmişti. 9 Şubat 2009'da Mels Çin Tiyatrosu'nda, 13 Şubat 2009'da ABD'de yayınlanan filmin çıkış tarihleri 19 Kasım 2021 ile arasında 666 hafta olacak şekilde ayarlanmış. Joker filmi 4 Ekim 2009'da yayınlanmıştı. 19 Kasım 2021 tarihi ile arasında 111 hafta var. Bu filmler ABD'yi şiddetli olayların beklediğini, planlananın bu olduğunu haber veriyor. Hidden filmi 15 Eylül 2015'te çıktı. 19 Kasım 2021 tarihi ile arasında 322 hafta var. Bilinmeyen bir salgın ABD'yi harap etmiş ve garip yaratıklardan kaçan bir aile bir sığınağa sığınıyor. CDC 23 Şubat 2021'de zombilerle alakalı bir şeyler paylaşmıştı. 23 Şubat ve 19 Kasım tarihi arasında 8.88 ay var. Katy Perry'nin Not the End of the World şarkısı 21 Aralık 2020'de yayınlandı. Klip başlangıcında gazete üzerinde uzaylı haberi vardı. Sonra ise dünyanın internetini kesiyorlardı. 21 Aralık 2020 tarihi ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 333 gün var. Economist 22 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı kapak görselinde tutulmaya benzer bir izlenim vermiş. Bozuk para, güneş ile tutulma yaşıyor. Kapak başlığı All You Need Is Cash. Tek ihtiyacın olan nakit. Makalede nakit biriktiren şirketler Toyota ve Microsoft'tan bahsediliyor. 22 Kasım 2008 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 13 yıl var. Yine 2008 yılında Mart ayının 22'sinde tarihsel olarak 322 sayısını oluşturduğu kapağında Wall Street yazısını bir duvar çatlağı tasvir edilmiş. O yıl ABD'den başlayarak dünyayı etkisi altına alan bir ekonomik kriz meydana gelmişti. 13 yıl sonra bu tekrar yaşanabilir. Economist tam 33 yıl önce 19 Kasım 2021'i gösterdi. Amerika'nın simgesi olan kartalın düşüşte olduğunu gösteren kapağın başlığı Should the Dollar Dive? Dolar düşmeli mi? Ayrıca Economist 5 Ekim 2019'da bir kapak yayınladı. İlk bakışta son derece sıradan gözüken kapak 19 Kasım 2021'den tam 777 gün önce yayınlandı. 777 hem Hristiyanlık hem Kabalistik inançlarda önemlidir. Master of the Universe, Home Machines are taking over Wall Street. Evrenin efendileri, makineler Wall Street'i nasıl ele geçiriyor? Başlıklı bu kapak ve tam 33 yıl önce yayınlanan kapak, yaklaşan Wall Street çöküşünü haber veriyor. Time dergisi 21 Aralık 2020'de yılın kişisi seçtikleri Joe Biden ve Kamala Harris'i kapaklarına taşımıştı. 21 Aralık 2020 ve 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 333 gün var. Bu kapak görsel olarak hiçbir mesaj vermiyor olsa da Joe Biden ve Kamala Harris yazısının gematria değerine bakınca asıl mesaj ortaya çıkıyor. 1091 gematria sayı değeri olan Joe Biden and Kamala Harris kelimeleri. Yine sayı değeri 1091 olan currency reset para birimi sıfırlama ile eşleşiyor. Film afişi olarak tutulma görseli kullanılan Dune filmi ve 10 Haziran tarihine dikkat çekilen Blade Runner 2049 filminin yönetmeni aynı kişi. Kitaptan uyarlanan ve 1984'te sinemaya aktarılan film neden tekrar çekiliyor? Mesih karakterini göstermek için olabilir mi? Filmin yayınlanma tarihi sürekli ertelendi. İlk duyurulduğu tarih olan 20 Kasım 2020'de çıksaydı 21 Kasım 2021 ile arasında 365 gün olacaktı. Venom filmi 1 Ekim 2018'de Fox Tiyatrosu'nda yayınlandı. 1 Ekim 2018 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 3 yıl 1 ay 19 gün var. 1 ay 19 gün ters 911 için yapılmış. Zaten 19 Kasım tarihi Amerikan tarih yazılışına göre 11-19 şeklinde olacak. Tersi yazılmış 911, 11 Eylül teması. 10 Aralık 2020'de doları yiyen tırtıl ve Will Inflation Return başlıklı kapağıyla Economist enflasyonun geri döneceği sinyalini verdi. 10 Aralık 2020 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 11 ay 9 gün var.
ters yazılmış 911 ile 19 Kasım'ı göstermekteler. The Next Catastrophe başlıklı kapağı 27 Haziran 2020'de yayınlanmıştı. 19 Kasım ile arasında 510 gün var. Belki de 51 vurgusunu burada kullanarak yeni felaketlerin olacağı tarih olarak 19 Kasım tarihini bize veriyordur. Time dergisi 19 Kasım 2018'de dergi kapağında ABD bayrağını çekiştiren ellere yer verdi. 19 Kasım 2021'den tam 3 yıl önce. Yine Time 30 Kasım 2020'de The Covid Winter başlıklı kapak yayınladı. Hem Dark Winter'a atıfta bulundu hem de geometri sayı değeri ile eşleşen Amerika İç Savaşı'nın geldiği mesajını verdi. The Covid Winter ve USA Civil War kelimelerinin geometri değeri 2013. İkisi de 2027 yılında geçen dünyadaki kaosu anlatan filmler, Babil Milattan sonra ve Türkçe'ye Son Umut olarak çevrilen Children of Men filmleri 19 Kasım 2021'i işaret ediyor. Babil Milattan sonra filmi 20 Ağustos 2008'de Fransa'da gösterime girdi. 20 Ağustos 2018 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 13 yıl 3 ay var. Children of Men filmi 25 Aralık 2006'da ABD'de gösterime girdi. 25 Aralık 2006 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 777 hafta var. 2018 yapımı Tomb Raider filmi ABD'de 16 Mart 2018'de yayınlandı. 19 Kasım 2021 ile arasında 1344 gün var. Bu da 32.256 saat yapıyor. 322 vurgusu. Aynı yıl çıkan oyunu Shadow of the Tomb Raider, farklı platformlarda, farklı tarihlerde 19 Kasım, 4 Aralık ve 10 Haziran tarihlerini işaret ediyor. Ayrıca oyunun afiş resminde güneş tutulması var. 14 Eylül 2018'de Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için çıktı. 14 Eylül ile 4 Aralık 2021 tarihleri arasında tam 3 yıl, 2 ay 20 gün var. Yine 322 vurgusu. Google'ın Stadia oyun platformunda oyun 19 Kasım 2019 tarihinde yayınlandı. 2021'deki ay tutulması tarihinden 2 yıl önce piyasaya sürüldü. 18 Mart 2021'de PlayStation 5 ve Xbox X ve Xbox S serileri için çıktı. 18 Mart 2021'den 10 Haziran 2021 tarihleri arasında 2 ay 23 gün var. Sayıları tersten yazarsak 322'yi bulabiliyoruz. Oyunun çıkış tarihleri 2021'deki tutulma tarihlerinin hepsiyle eşleştirilmiş. Daha birçok 19 Kasım ve 4 Aralık tarihlerini işaret eden bulgularım olsa da bu çalışmam bile günler sürdü.